Merhaba arkadaşlar, Rukobot YouTube dersleri platform eğitim serisine hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance API almak için bir rehber hazırladık. Daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz üzere Binance API Rukobot platformunu kullanabilmeniz için kullanmak zorunda olduğunuz bir Binance hizmetidir. Binance API oluşturmak için hesabınızın doğrulanmış olması ve API oluşturmadan önce Binance vadeli işlemler piyasasında hesabınızı aktifleştirmiş olmanız gerekmektedir. Rehberimizde Binance web sitesi üzerinden API kodu almaktayız. Maalesef ki Binance mobil uygulamasında API hizmetlerini desteklememektedir. Bu sebeple bu aşamayı şu anlık sadece Binance web sitesi üzerinde yapabilirsiniz. Binance hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölmede bulunan hesabım sekmesinden API yönetim paneline giriş yapmalısınız. API yönetimi penceresine girdiğinizde karşınıza daha önce oluşturduğunuz API'ler ve yeni API kurabilmek için size bazı opsiyonlar sunulmaktadır. Şimdi sizinle birlikte Lucrobot platformunda kullanabilmek için bir API oluşturalım. Bunun için öncelikle API'mize bir isim vermemiz gerekir. API ismimize test ismini verelim ve oluşturmaya başlayalım. API oluşturmak ciddi bir konu olduğu için sizden de telefon numaranıza ve Gmail adresinize onaylama kodu gönderecek ve bu kodları isteyecektir. Şimdi bu kodları girelim. Gördüğümüz üzere istediğimiz şekilde API'mizi oluşturdu. Şimdi burada kısıtlamaları düzenle diyerek kendi istediğimiz şekilde API kodumuzu revize etmeliyiz. Burada ilk olarak bizim için en önemli ve kritik konu vadeli işlemleri etkinleştirebilmemizdir. Vadeli işlemleri etkinleştirebilmemiz Lucrobot platformunda sizin adınıza işlemleri yapabilmemiz için çok kritiktir. Bunun dışında diğer herhangi bir izne ihtiyacımız yoktur. Eğer burada herhangi bir izin açıksa bunları kapatabilirsiniz. Ardından bunları kaydettiririz ve tekrardan bize bir onay kodu gelir. Biz de bu kodu onaylarız. Onaylayalım. Evet. Gördüğümüz üzere API key'imiz artık hazır. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, secret key dediğimiz key sadece bir seferlik gözüken bir anahtardır. Bu yüzden bunu şu anda depolamalıyız. API key'e istersek daha sonra da ulaşabiliriz. İkisini de kopyaladıktan sonra sistemimize entegre edebiliriz.